Oyunlarda birçok easter egg bulunmakta ama bugün oyun tarihinin ilk easter egg'ine bakacağız. Ben Bora ve iyi seyirler dilerim. İlk aksiyon, macera ve konsol fantezi oyunlarından biri olan Adventure, Warren Robinet tarafından geliştirilmiş ve 1980 yılında Atari 2060 oyunu olarak piyasaya sürülmüştür. Bu videoda sadece oyun tarihinin ilk easter egg'ine bakacağız. Oyunun geliştirme aşamasına başka videomda değineceğim. Oyuncular gizemli bir dizi adımları izleyerek dev yanıp sönen kelimelerin bulunduğu gizli bir odanın kilidini açabilmektedirler. Yanıp sönen kelimeler ise Warren Robinet tarafından yaratıldıdır. Hikayemiz Atari'nin 1976'da Warner Communications tarafından satın alınmasından sonra başlamaktadır. Atari'nin yeni sahipleri, rakiplerinin Atari'nin programcılarının belirlenmesini ve işe almasını engellemek için oyun geliştiricilerinin adını oyunlardan kaldırtmıştır. Bu tutum tanınma ve telif ödeme eksikliğine yol açabilirdi. Bu nedenle birçok programcının Atari'den ayrılmasına yol açmıştır. Artık Atari'de oyun yapımcılarının ismi olmayacaktır. Bu nedenle Robinet Beatles'ın şarkısında gizli mesajlar olduğuna dair popüler söylentilerden esinlenerek Warren Robinet tarafından yaratıldığı metnini gösteren gizli ve neredeyse erişilmeyen bir oda şeklinde oyuna yerleştirmiştir. Oyun yayınlanmadan önce diğer Atari personelleri tarafından easter egg'in keşfedilip keşfedilmeyeceğinden emin değildi. Atari personelleri easter egg'i bulamadılar ve oyunu yayınlamaya karar verdiler. Oyun her satışta $25'dan 1 milyondan fazla satmıştır. Atari paranın yarısını almıştır. Bu Atari'ye $10 milyon fazla gelirdi. Ama Robinet'e sadece yıllık $22.000 bir gelirdi. Bu da aylık yaklaşık $1.850 eşittir. Robinet tüm Atari çalışanlarından bir yıldan fazla bir süre easter egg sırrını sakladı. Oyun çıktıktan yaklaşık bir yıl sonra Salt Lake City'den 15 yaşındaki Adam Slayton easter egg'i keşfetti ve Atari'ye bir açıklama mektubu gönderdi. Robinet bu noktada şirketten çoktan ayrılmıştı. Bu nedenle tasarımcıları sorumlu kodu bulmakla görevlendirildiler. Yöneticiler kodu bulan çalışanın oyundaki mesajı Brad Stewart tarafından düzeltildi olarak değiştirilmesi gerektiğini söylediler. Atari sonunda easter egg'i oyunun içinde bırakmaya karar verdi ve sonraki oyunlara bu tür sırlar ekleyeceğini söyledi. Atari yönetimi Atari'de gelecekteki tüm oyunların genellikle oyun geliştiricilerinin baş harfleriyle sınırlı olan easter egg içermesi gerektiğini resmi bir politika haline getirdi. Oyundaki easter egg nasıl bulunur? Öncelikle oyun 2 veya 3'ü seçmeniz gerek. Sonra köprüyü bulmanız ve köprüyü yanınıza almanız lazım. Sonra Karakale'nin kuzeyindeki labirenti bulmanız lazım. Labirente girdikten sonra labirentin içinde titreyen odayı aramalısınız. Bu titreme easter egg ile ilgili odada gizlenmiş olan ekstra öğeden kaynaklanmaktadır. Titreyen odayı bulduktan sonra odanın ortasındaki gizli odaya erişmek için başta aldığımız köprüyü kullanmalısınız. Sonra küçük odanın sağ alt köşesine gittiğinizde tek bir piksel bulacaksınız. Pikseli yeraltı mezarlarının hemen üstündeki odaya taşımanız ve sağ tarafında bir bariyer bulunan odaya pikseli bırakmanız lazım. Bunun yanında iki nesne daha almanız lazım ve onları da odaya bırakmanız lazım. Anahtar, kılıç, kadehten herhangi ikisi olabilir. Odada piksel dahil 3 nesne olduğundan odanın en sağındaki duvar renk değiştirecektir. Easter egg'i görmek için odaya doğru gitmeniz gerek. Odaya girdiğinizde sürekli renk değiştiren Warren Robinet tarafından yaratıldığı kelimesini bulacaksınız. Video izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle türde video gelecek. Takipte kalabilirsiniz. Bu videonun tasarım aşamasının da videosu gelecek. Bunun için de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.